Yol yok ulan. Yol yok. 100 yıl önce kurulmuş. Güzel. Tarihimizi koruyalım falan da ulan. Nefes alamıyorsun içeride. Gündüz vakti. İyi. O da dandik. Ay selam. Ne haber? Ben geldim. Londra'ya taşındım. 3 ay oldu. Yüksek lisans yapıyorum burada. İlk 3 ay izlenimlerimi dedim azıcık anlatayım kamera karşısına geçip. Baştan söyleyeyim çok olumlu değil. Yani hayırlısı. Bakalım. Nereden başlayayım? Vallahi önce şunu söyleyeyim. Bu videoyu ilk ayın sonunda çekseydim şu andakinden çok farklı olurdu. Çok olumsuz olurdu. Yani ben ilk bir ay düşünüyordum. Ya döneyim ben. Dönsem mi? Okul parasını da verdim. Bir de okul parasını peşin verdim. Çünkü peşin verirsem indirim vardı. O parayı geri alabilir miyim? Geri alabilsem vallahi dönecektim. Yani o noktaya gelmiştim artık. Yani çok kötü şeyler yaşadığım için mi? Hayır ama bayağı bir hayal kırıklığı yarattı bende Londra. Biliyorum bunu söylediğim zaman birçok insan şaşırıyor. Bana gıcık oluyor. Burada yaşayanlardan da görüyorum bunu. Çünkü burada yaşayıp burayı çok seven, burayı fanatik düzeyde savunan, burası harika diyenler de var. Buradan nefret edenler de var. Türkiye'de yaşayanlar ise durumu bambaşka. İngiltere ve Londra'ya gelmemiş insanların aklında bir imaj var. Yani az buçuk o imaj bende vardı ama çok da öyle değil. Yani Londra'ya gelince diyorsun ki işte finans merkezi. Yani çok gelişmiş bir ülke, çok gelişmiş bir şehir falan bekliyorsun. Çok da öyle olmadığını görünce bayağı bir hayal kırıklığına uğradım. Ya benim tabii en büyük avantajım da dezavantajım da artık her iki tarafı da oluyor. Avustralya'da yaşamış olmam. Yani ister istemez sürekli orayla kıyaslıyorum. Ve neredeyse her konuda Londra çok geride kalıyor. Yani bayağı geride kalıyor. O zaman git Avustralya'ya Kadir'cim, Londra'da ne işin var deme. O iş öyle olmuyor. Ama hep bir aklımın kenarında kalacak galiba Avustralya. Şimdi öncelikle gelelim güvenlik konusuna. Ya güvenlikle ilgili burada ciddi problemler olduğunu duyuyorum. İnternetten görüyorum. Bizzat hiç böyle bir şey yaşamadım. Güvensiz de kendimi hiç hissetmedim. Aslında yani sokaklarda gezerken tabii bu gezdiğin bölgeyle alakalı muhtemelen. Yani ben hiç sıkıntılı bir yerde dolaşmıyordum. Hiç yani ay aman bir şey mi çalınacak, bana bir şey mi olacak hiç hissetmedim. İnsanlar o konuda gayet rahat, problemli hissetmiyordum kendimi. Ama tabii gelmeden önce ister istemez videolar izlemeye başlıyorsun. Baya böyle sokakta insanların elinden telefonla konuşurken bisikletle ya da motosikletle girip telefonu kapıp kaçanları görüyorsun bir sürü. Ki Londra'da yanlış hatırlamıyorsam 6 dakikada bir telefon çalınıyordu. Öyle bir istatistik görmüştüm bir yerde. Bayağı yaygınmış. Evet. Öyleymiş. Bilmiyorum. Ben yaşamadım. Bunlar beni bayağı tedirgin ediyordu tabii. Ulan ne olacak lan, nereye gidiyoruz, güvensiz mi, işte ne bileyim bisiklet çok fazla çalınma olayları çok fazla. Polis de çok ilgilenmiyor böyle durumlarla. Öyle işleri sigortaya havale etmişler abi. Araban mı çalınıyor? 50.000 pound, 60.000 pound umrunda değil. Polisi arıyorsun, git diyor sigortadan paranı al diyor. Beni ilgilendirmez diyor. Yani hani o konuda bir sıkıntı var. Ama tekrar altını çiziyorum. Günlük hayatta ben güvensiz hissetmedim. Fakat duyduğum olaylarda bunu kafanın bir kenarına koyuyorsun. Ve şimdi gelmeden önce kafanda güvenlikle ilgili negatif izlenimler olunca ister istemez şeyi arıyor insanın gözü. Mesela şehir merkezinde geziyorsun. İşte görmüşsündür, turistik yerlerde çok fazla oluyor mesela bu çalma kapkaç olayları. Lan diyorsun ki en azından herhalde polis vardır bol miktarda ki yani bu tarz olayları engelliyordur falan diye düşünüyorsun. O etrafta polis yok. Bir tek yani atlı polis kesiyorsa 2-3 tane böyle şov yapmak için geziyor. Okey, her tarafta polisin olması çok iyi bir şey olmayabilir. Ama güvenlikle ilgili böyle problemlerin olduğu bir ülkede bu kadar az polis olması ve polisin yetkisinin hiç olmaması. Polisin silahı yok mesela burada, çok ilginç. Bilmiyorum, bana garip geliyor, alışamıyorum. Yani alışılması gereken çok da bir şey değil yani. Çünkü burada yaşayanlar da bundan çok memnun değil. Yani şöyle söyleyeyim mesela. İşte geldim 1-2 hafta oldu, bir arkadaşımla buluştum burada. İşte oturduk 1-2 bira falan içiyoruz. O arabayla geldi ama uzaktan geldi. Arabayla dönecek. Dedim ki abi içiyoruz da hani döneceksin arabayla, problem olmasın. Daha ben 5 senedir burada yaşıyorum. Bir kere polis çevirmesine denk gelmedim. Hani yani bu kadar da olmaması lazım yani. Hani burada şöyle bir sıkıntı var. Hükümet, artık devlet neredeyse yönetilemez bir noktaya gelmiş. Hatta 49W'nun bununla ilgili bir videosu var. İngiltere neden yönetilemiyor diye. Sürekli bir siyasi kriz var burada.
Bu yüzden artık bir sürü polis işten çıkarılmış. Bir sürü devlet çalışanı işten çıkarılmış. Ne bileyim doktorlar az maaş kazanıyor. O yüzden doktor pek kalmıyor bu ülkede gibi problemler var. Tabii ben çok yeniyim yani bunları ne sağlık sistemini daha bir işim düştü yaşadım. Ne de polise henüz işim düşmedi çok şükür. Yaşamadım ama bunları yavaş böyle hissediyorum yani. Bunlar çok da pozitif şeyler değil gerçekten. İlk geldiğimde daha net hissediyordum çünkü canım çok sıkılıyordu. Lan diyorsun yeni bir hayat kurmaya geldim ben buraya. Böyle sıkıntılar olan bir ülkeye mi geldim? Kendi tercihlerine sinirleniyorsun falan. Niye geldim falan filan diye. Ama neyse 3 ay oldu. İşim gücüm de şu anda yerinde gidiyor. O yüzden şu anda keyfim fena değil ama bunları da söylemek lazım. Gördüğün gibi çok pozitif değil yani burayla ilgili fikirlerim. Sadece bu mu? Hayır. Başladık bak daha nerelere gidecek. Ben full söyleneceğim yani kusura bakma. Buraya hiç gelmemiş bir insanın en azından doğru beklentileri oluşması lazım. Böyle toz pembe bir tablo çizmemek lazım. Kaldı ki ben Avustralya'da yaşadım. Önceki videolara bakabilirsin, oradaki videolarım da var. Avustralya toz pembe beklentileri hak eden bir ülke. Ama İngiltere kesinlikle değil. Gerçekten değil. Mesela gelelim ekonomisine. Arkadaşlar burada ekonomi gerçekten iyi değil. Çok pahalı bir ülke. Çok pahalı bir şehir özellikle Londra. Kiralar uçmuş gitmiş. Toplu taşıma desen çok pahalı. Yeme içme çok pahalı. Yani burada hakikaten iyi para kazanmıyorsan şöyle bir hayalle gelmesini kimsenin tavsiye etmem. Yani ben gideyim sıfırdan orada bir hayat kurayım. Her şeyi yaparım. Çok iyi paralar kazanırım. Abi zor. Bak bunu tavsiye ediyordum ben Avustralya için. Çünkü bak ben bizzat şunu yaşadım. Üniversiteden mezun oldum. Param yok. Yurt dışına gitmek istiyorum. Ülkemi, şehrimi seçmişim Avustralya, Melbourne. Kredi çektim. 25.000 Avustralya doları yani Türk lirası karşılığı o zamanki. Para çektim. Gittim. Dil okuluna gittim. Hiç İngilizce bilmeden. Part-time çalışma izni vardı. 4 sene boyunca öğrenciydim. İşte dil okulu bitti, sertifika programı okudum falan. Hep part-time çalışma iznim vardı. Ve ben gibi bir sürü arkadaşım vardı böyle. Abi biz okul paralarımızı ödedik. Kredi borçlarımı ödedim. Üstüne bir de cebine para koydun. Yani bir sürü birikim yaptı insan. Ya bir sene dil okuluna giriyordu adam. Ne bileyim Uber Eats yapıyordu. İşte kebapçıda çalışıyordu. Onu yapıyordu, bunu yapıyordu. Okul parasını ödüyordu. Kirasını ödüyordu. Minimum ihtiyaçlarını karşılıyordu. Bir de para biriktirip Türkiye'ye dönüyordu. Ki Amerika'da da böyle bir imkan olduğunu gidip yaşamasam da görüyorum, seziyorum. Kanada'yı çok bilmiyorum. Yani Kanada'da bu ne kadar var ona emin değilim. Ama Londra'ya böyle bir hayalle sakın ha sakın gelmeyin. Çok param vardır. Dil geliştirmek için Londra'ya geleceğim. Süper, gel. Bence şahane. Hatta dil okuluna gitmek için Avustralya'dan falan çok daha iyi bir seçenek Londra'ya gelmek. Onun da sebeplerini ileride anlatırım. Master yapacağım ben. Abi gel. Çünkü ama param varsa gel. Şu hayalle geliyorsan param yok. Master yapacağım. Master'ın borçlarını da part-time çalışıp işte öderim. Ekstra para koyarım falan. Hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü yapamazsın. Net söyleyeyim ya yapamazsın abi. Nerede kalacaksın? Nerede yaşayacaksın? Burada kiralar ya Londra'nın 1 saat, 1,5 saat dışında yaşayabileceğin ortalama bir odanın kirası 800-900 pound. Oradan okula geleceksin şehir merkezine. Ya da iş yerine geleceksin. Ulaşıma vermen lazım 200 pound falan para. Artık hangi zonda oturduğuna var. 300 pound'a da çıkabilir bunlar ya. 1200 pound, 1300 pound zaten sadece şeye 800'ü çok minimum tuttum bu arada. Düzgün bir odada 1000 pound'da falan şey bulamazsın. Kaç para kazanacağım ben sana söyleyeyim. Saatlik kazanacağım 13 pound, 14 pound. Çarp bakayım 20 saat haftalıktan. Kaç para yapıyor? 1000 pound. 1100 pound para kazanırsın. Anca kiranı ödersin işte. Başka ne yapacaksın? Çok zor. Buradaki hani bu kadar pahalı bir şehir ve ülke buradaki insanların ortalama kazancı çok mu yüksek? Değil. Hani finans sektöründe bazı sektörlerde çok üst düzey kazanan insanlar var mıdır? Yani muhakkak vardır ama genel öyle bir kazanç yok abi. İnsanlar ben sana söyleyeyim. Ya Londra'da 2500 pound falan para kazanıyor. Hadi 3000 pound kazansınlar. Yüksekleri de vardır ama ortalamadan bahsediyorum. Böyle para kazanıyorlar yani. Yol parası, kira mira hop hop para bitti. Ne yapacaksın? Yani sıfırdan gelip hayat kurmak için gerçekten zor, sıkıntılı bir ülke. Özellikle öğrenci olarak. Bir de o kadar garip şeyler var ki. Şimdi diyorum ki ben şehirden 1,5 saat uzaklıkta oturuyordum. Şu anda değilim, şehir merkezinde oturuyorum ama. Abi dünyanın parasını veriyorsun ulaşıma. Gerçekten dünyanın en pahalı toplu taşımalarından bir tanesi. Yani Melbourne'den, Sydney'den, New York'tan, bilmem nereden. Bak yazarım şimdi
videoya koyarım. ChatGPT'ye bir grafik çizdiririm, tablo çizdiririm. Ne kadar yani farkı gör diye. Ne kadar pahalı olduğunu gör. Ne demek ya 200-300 pound aylık toplu taşımaya veriyorsun ha. Vereceksin. Yani bir de bindiğin otobüste klima yok. Trende klima yok. Ne yapacaksın klimayı İngiltere'de? Abi öyle olur mu? Bak 3 ay oldu ben geleli artık. Küresel ısınma var, şu var, bu var. Sıcak oluyor buralar. 30 derece, 32 dereceleri gördüm ben. Bir gün 2 gün de değil ha. Bayağı da fazla sürdü. Ama söylüyorlar ki işte bu sene işte çok sıcak bir yaz geçmiş işte falan. Yani oğlum iyi de ben bir otobüste, bir trende, bir metroda klima olmama ihtimalini hiç aklımın ucuna getirmezdim. Ben onu otomatik oluyor zannediyordum oğlum. Bir araba alırsın. Vardır yani kliması. Hangi çağda yaşıyoruz artık? Bir metroda var. Yok abi. Çoğunda yok. Ben otobüse bindim. Yanıyorum ama içerisi. Bak dışarısı 32 derece. İçerisi böyle havasızlıktan geberiyor. Bir sürü insan var. Bir de güneş geldiği zaman yani dışarısından daha sıcak oluyor içerisi. Ben serinlemek için iniyordum artık otobüsten. Yürüyeceğim diyordum yani düşün. Ben sandım ki klimayı açmıyor şoför. Çünkü o klima olmama ihtimali benim bir seçenek olmadığı için kafamın kenarında. Ya gittim dedim ki dayanamadım artık ya dedim. Rica etsem klimayı açar mısınız? Çok sıcak. Baktım o da şapır şapır terlemiş. Dedi klima olsa sence açmam mı? Ben terlemiyor muyum? Baksana halime. Nasıl dedim? Klima yok mu? Yok dedi. Bu otobüslerde klima yok. Sadece dedi yeni otobüslerde, onlar da elektrikli. Otobüslerde dedi klima var. Bunlarda klima yok dedi. Dışarıdan baktığın zaman hepsi kırmızı otobüsleri var ya. Ne anladı be? Kırmızı ikonik Londra otobüsleri. Ha onlardan bahsediyorum. Çoğunda yok. Ya metroda nasıl olmaz abi? Düzgün bir havalandırma sistemi yok. 100 yıl önce kurulmuş. Güzel. Tarihimizi koruyalım falan da. Lan nefes alamıyorsun içeride. Küçücük fare gibi sığmışsın içine, binmişsin. Diyorsun ki ulan tamam lanet olsun senin diyorsun şeyine, trenine de otobüsüne de binmeyeceğim. Araba ucuz. Okey araba alalım. Lan ona bakıyorsun şehrin tamamında neredeyse hatta tamamda anladığım kadarıyla 30 mil hız sınırı var. Güzel yavaş gidelim. 30 mil 45 kilometre mi yapıyor öyle bir şey? Tamam yavaş gidelim. Abi o kadar eski birden inşa edilmiş ki şehir. Her yer tek şerit yol. Bir şerit git tek şerit gel. Yani ne bileyim Amerika'da bakarsın otobanlar. 5 şerit git 5 şerit gel. Avustralya'da da öyledir. Tamam toprak geniş de. Ha, oralarda trafik olmuyor mu? Oralarda da oluyor ama burası acayip bir trafik var. Yani çünkü yol yok ulan. Yol yok. Tek şerit her yer. Hadi onu da göze aldın. Zaten bakıyorsun arabayla gitme mesela bak 1,5 saat uzakta diyorum ya. Arabayla 1,5 saatte gidebiliyorum şeye. Okula şeyle de bisikletle de 1,5 saat gösteriyor şey. Bakıyorsun Google haritalardan. Bir avantajı yok. Ulan diyor sen yine öyle gideyim. Hadi gittin. O zaman bisikletle git Kadir'cim ne güzel işte diyorsun değil mi? Ha gidersin. Kaç saatlik yol. Londra'nın yağmurunu ne yapacağız? Sürekli yağmurlu. Hadi acayip ekipmanlar aldın kendine. Ne güzel dedim. İşte bisikletle gidiyorum. Hem sağlıklı da sporumu da yapıyorum. Yağmur falan da umurunda değil mi? Gittiğin yerde okulda ben sordum. Bisiklet park edecek yer yok. Nereye park edeceksin? Dışarı zincirli park etmen lazım. Çok güzel. Peki o zaman ne oluyor? Bakalım. Is it your bike? Is it your bike? Gündüz vakti. Bak umurunda değil kameraya çekildiğini biliyor. Neden? Çünkü bir cezası yok adam akıllı kafasına göre. Ne alacak gidecek abi. Hop bak aldı. İşi bitti. Bisikletini alıyor tertemiz. Hı. Bisikletle gidersin her yere. Ne güzel de park edersin. Şahane olur. Şehir merkezine arabayla girmek günlük kaç? 17 pound mı? 20 pound mı? Öyle bir para. Günlük. Günlük ha. Neden yapmışlar bunu? Bak bu çok mantıklı. Şehir merkezinde çok trafik oluyormuş. Trafiği azaltmak için ve işte karbon emisyonu falan hava kirliliğini azaltmak için diyorlar ki adamlar kardeşim gelemezsin şehir merkezine. Ben istemiyorum arabayla. Gelirsen para vereceksin. Hatta bu şey için falan da çok tartışılır gündeme gelir arada İstanbul için. İşte bazı bölgeleri böyle yapacaklar. İşte Eminönü, Sirkeci falan bilmiyorum artık bir yerleri. Hep böyle tartışılır. Ya ben buna okeyim. Süper. Yapın. Mantıklı. De ki araba kullanmayalım. Ne kullanacağız? Toplu taşıma. İyi. O da dandik. O düzgün olsa onu kullanalım. Dandik ve pahalı. Çok pahalı yani saçma pahalı. Ama aldığın hizmet nanay. Klimasız otobüste. Klimasız trende.
Gidiyorsun yani. Nefes alamadan böyle boğulacak gibi ola ola gidiyorsun. Ondan sonra lan ne konuştum ha. Ne dertliymişim. İnsan profili. Yani insanlar da böyle çok bir güler yüzlü değil gerçekten. Zaten Londra'da çok Londralı İngiliz görmüyorsun. Yani o profiller çok iyi değil. Yani velhasıl kelam bilmiyorum. Daha saysam çok sayarım da onları şeye bırakıyorum. Avustralya ile kıyaslama videosuna bırakıyorum. Benim ilk 3 aydaki izlenimlerim şahane değil. Özellikle yeni gelip de çok ekonomik durumu olmayıp sıfırdan bir şeyler inşa etmek isteyen insanlar için çok tavsiye etmiyorum. Hali hazırda maddi durumu iyi olup işte kariyeri olan insanlar falan varsa onu artık kendi araştırsın, kendi bilsin. Benim profilim daha çok öğrenci profili olduğu için, yani takip edenlerin çoğu öyle bildiğim için onlara söylüyorum. Benim en azından memnuniyet grafiğim yukarı doğru çıkıyor ama bu tamamen özel koşullarımla alakalı. Yani hani iyi bir yerde yaşamaya başlamam lokasyon olarak falan daha iyi hissettiriyor bana falan ama bu Londra'nın harika yaşanabilecek bir yer olduğu anlamına gelmiyor ortalama açısından. Ama ben burada yaşamaya devam etmeyi düşünüyorum her şeye rağmen. Ama bu tamamen kendi şartlarımla alakalı. Senin şartların Türkiye'de çok daha iyidir. Burada yanına bile yaklaşamayabilirsin. Dediğim gibi çok net bir şey konuşmak zor. Bu biraz da benim kendime notum gibi. 3 ay sonundaki hislerimi paylaşayım istedim. Bakalım uzun zaman sonraki ilk videom olsun bu. Bu şekil. Hadi görüşürüz. Bye bye.